Trump ve küresel jeopolitik. Şüphe yok ki Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 gün sonra başlayacak Donald Trump dönemi, dünya tarihinin en büyük güçler rekabet dönemleri içinde herhalde en ilginç ve sürprizlerle dolu bir dönemi olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkanı olacak Trump, gerileyen ve çöken Amerika Birleşik Devletleri hegemonyasının yaşanan bu karmaşa döneminde ya çok daha hızlı çökmesine neden olacak ya da çöküşü bir sürede olsa geciktirmeye neden olacak. Ancak bugünün koşullarında çöküşü durdurması çok güçtür. Trump'ın özellikleri. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde öne çıkan özellikleri şöyle sıralanabilir. 1. Küreselleşme karşıtı ve 21. yüzyıl Monroe doktrineri içine kapanma taraftarı bir lider. 2. Tam bir İsrail yanlısı, Siyonist bir politikacı. 3. Akraba, sadık dost ve müttefikleriyle devleti ülke ve dünya çapında zenginleşme aracı olarak kullanmaya hazır bir iş adamı. 4. Jeopolitik sorunlara ekonomik çözümlerle yaklaşmaya meyilli bir pragmatist. Ancak bu özelliklerine rağmen Trump, emperyalist bir devletin yöneticisi özelliklerini taşımaya devam ediyor. Yüksek egolu, buyurgan ve dayatmacı kişiliği Amerika Birleşik Devletleri'nin 21. yüzyıldaki baskı siyasetiyle uyumlu. Trump her ne kadar neokon karşıtı görünse de gerçekte neokonlara yol gösteren Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğu Siyonist, finans, kapital sahibi oligarşisine ve onların kontrolündeki müesses nizamın yani istihbarat, federal banka, Pentagon, askeri endüstri, medya, akademi, düşünce kuruluşlarına sınırları dışına kısa süre içinde çıkamayacaktır. Zaten oluşturduğu ultrasiyonist ve iş adamı kimlikli kabine bunun işaretini veriyor. Kesin olan bir husus, jeopolitik arenada Trump'ın İsrail güvenliği aleyhinde hiçbir karara imza atmayacağıdır. Müesses nizam, Trump'a Çin'le hesaplaşma ve Rusya'nın çevrelenmesi gibi alanlarda oyun kurma ve zaman zaman karar değişikliklerine gitme toleransını gösterecektir. Bu çerçevede Amerikan derin devletinin değişmeyecek İsrail politikaları dışındaki diğer konularda Trump'ın rotadan çıkmasına ne kadar izin verebileceğini zaman gösterecektir. Trump'ın dizginlenmesi zor. Trump'ın şüphesiz 2016-2020 dönemindeki ilk başkanlık dönemine nazaran bu dönemdeki en büyük özelliği kurduğu yeni yönetim takımında kendisine hayır diyecek, onu durduracak veya yanlış yapıyorsun diyecek kimsenin etrafında olmayışıdır. Bu durumun yaratacağı sonuçları zaman gösterecektir. Trump'ın sürekli savaşlara, askeri endüstriyel yapıya ve neokon müesses nizama son 4 yıldır büyük direnç gösterdiği göz önüne alınırsa hemen hemen her alanda eski yönetimle çatışma rotasında olacağı kesindir. Bu durum bürokraside büyük bir temizlik ve hatta rövanşizmi beraberinde getirecektir. Bu durum kutuplaşmayı artıracaktır. Şüphesiz büyük bir intikam duygusuyla göreve gelecek Trump, Amerikan devletinin kadim prensiplerini, değişmez yönergelerini ve kurucu değerlerini alt üst edecektir. Trump'ın kongrede hakimiyet sağlaması ve Ulusal Güvenlik Danışmanı, FBI, CIA, Savunma Bakanlığı, Donanma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlıkları gibi güçlü mevkilere bu görevlerde çoğunluk geçmişte hiçbir mesaisi olmayan ya da pek az olan en yakın ve en sadık çalışma arkadaşlarını getirmesi, kendisine Elon Musk gibi seçim süresinde büyük bağışlarla maddi destek sağlayan müttefik ve dostlarını bazı çok kritik bakanlık, danışmanlık, kurum başkanlıklarına ve büyükelçiliklere ataması aslında Trump'ın neokonlar gibi oligarşik bir yapıyla Amerika Birleşik Devletleri yönetimini devralacağının açık işaretleridir. Trump'ın söz konusu özellikleri sadece iç politikaya değil, dışarıya da yansımaktadır. Özellikle Biden hükümetinin kayıtsız şartsız yanında olan ve neokon politikalara destek sağlayan Almanya, İngiltere, Kanada liderlerine karşı onun ve en yakınındaki Elon Musk'ın aşağılayıcı tutum ve davranışları ile
Avrupa'da milliyetçi siyasetçilere yakınlıkları dikkat çekmektedir. Benzer şekilde Soros gibi renkli devrimlere öncülük eden Amerikalı iş adamlarına mesafeli duruşu da bu pencereden görülmelidir. Trump, 17 Mart 2023'te yayınlanan bir video röportajında şunları söylemişti. Dış politika kurumlarımız Rusya'nın bizim için en büyük tehdit olduğu yalanına dayanarak dünyayı nükleer Rusya ile çatışmaya çekmeye çalışıyor. Ancak bugün Batı medeniyeti için en büyük tehdit Rusya değil. Muhtemelen her şeyden çok kendimiz ve bizi temsil eden Amerika Birleşik Devletleri'nden nefret eden korkunç insanlardan bazılarıdır. Trump bu konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'ni sürekli olarak bitmeyen savaşlara sürükleyen, yurt dışında özgürlük ve demokrasi için savaşıyormuş gibi görünen, ancak Amerika Birleşik Devletleri'ni içeride 3. Dünya ülkesine ve 3. Dünya diktatörlüğüne dönüştüren küreselci neokon kuruluşun tamamını ortadan kaldırmaya yönelik tam bir bağlılık sözü vermişti. 20 Ocak 2025 sonrası Trump'ın bu sözü tutmasının çok zor olacağını değerlendiriyorum. Trump ve İsrail. Şüphe yok ki İsrail Trump döneminde Biden dönemine nazaran Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha büyük destek görecektir. Trump kabinesindeki ultra-siyonist bakanların durumu bunun açık bir ispatıdır. Trump'ın geçtiğimiz günlerde Hamas, İsrailli rehineleri bırakmaz ise onlara cehennemi yaşatacağız deklarasyonu, kendilerinin de bu sorunda doğrudan taraf olacaklarını açıklayan son derece tehlikeli bir görüştür. 7 Ekim 2023 Hamas baskınından itibaren İsrail'e 18 milyar dolarlık satış ile 70 bin ton cephane transferi gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri, dünya kamuoyunda son derece kötü bir sicile sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri halkının %60'ı İsrail'e silah sevkiyatına karşı olmasına rağmen Biden görevini Trump'a devretmeden bir hafta önce İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışını onaylayarak gerçekte Amerika Birleşik Devletleri'nin soykırımı desteklediğini ifade etmiştir. Filistinli soykırımındaki kayıtsızlığı ve İsrail'e her alanda kayıtsız şartsız desteği Amerikan çöküşünün en önemli kuvvet çarpanına dönüşmüştür. Diğer yandan 2013 sonrası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın onayıyla yürürlüğe koyulan CIA'nin Timber Sycamore operasyonu üzerinden kökten dinci cihatçı terör grupları tarafından Suriye'deki rejimin çökertilmesi tamamlandı. Böylece Amerika Birleşik Devletleri tarihte aynı anda hem soykırıma destek veren hem de terör gruplarının bir ulus devleti yıkmasına göz yuman bir devlet konumuna düştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Orta Doğu projesi kapsamında 2001 sonrası giriştiği tüm savaşların İsrail jeopolitiğine hizmet etmesi artık bilinen bir gerçektir. Bu kapsamda Suriye'nin de düşmesiyle geriye İran'da rejim değişikliğiyle İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin topraklarının da dahil olduğu denize çıkışı olan bir Kürt devletinin yani 2. İsrail'in kurulması aşamasına gelinmiştir. Ancak bu aşamalar Amerika Birleşik Devletleri yardımı ve doğrudan müdahalesi olmadan İsrail tarafından başarılamaz. Tek başına İsrail'in ne demografik, ne askeri, ne de ekonomik gücü bu hedeflere yetmez. Eğer Trump bu hedefleri başarmak için İsrail'in yanında Amerikan askeri gücüyle yer alırsa bu durum İran'ın kısa sürede nükleer silah yapmasını, Türkiye'nin de Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail karşıtı geri dönülmez bir konuma girmesini tetikler. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri jeopolitiği için bir kabus olacağından Trump'ın dikkatli davranması da beklenebilir. Bu kapsamda geçen günlerde Amerika Birleşik Devletleri Kolombiya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Jeffrey Sachs'ın İsrail ve neokon karşıtı söylemlerini içeren bir videoyu Trump'ın paylaşması bir taktik de olsa dikkat çekicidir. Diğer taraftan Suudi Arabistan başta olmak üzere İbrahim Anlaşmaları paralelinde Arap devletlerinin İsrail'le tekrar ilişki kurmasını sağlayan girişimin sahibi olarak Trump, nerede kalmıştık diyebilir ve İsrail'i çok zor da olsa Filistin devleti konusunda ikna edebilir. Zira
Suudi Arabistan ve Mısır gibi büyük Arap devletlerini yanında tutabilmek için buna ihtiyacı vardır. Ancak halen Gazze soykırımı sonrası İran'la ilişkileri iyi olan Arap devletlerini İran karşıtlığında ikna etmesi de eskisi kadar kolay olmayacaktır. Trump'ın hırslı bir iş adamı ve pazarlamacı mantığı ile sürekli pazarlık yapacağı göz önüne alınsa da bu süreçte İran'ı nükleer silahlardan vazgeçirmek, İsrail'i Filistin devletine razı etmek ve askeri endüstriyel yapıya rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını aşağıya çekmek gibi hedefleri başarması kolay olmayacaktır. Trump ve Çin. Trump dönemi jeopolitiği için temel prensipler onun söylemlerinden ortaya çıkıyor. Öncelikle demokrat neokonların aksine Trump, Çin'i başat ve öncelikli risk ve tehdit olarak görüyor. Zira ekonomik gücü artan Çin'i değil durdurmak, geriletmek bile artık kolay değil. Biden ve ekibi son 4 yılda hem Rusya hem de Çin düşmanlığı yaparak tarihte örneği görülmemiş şekilde iki devleti neredeyse ittifak yapacak seviyeye getirdiler. Diğer yandan Çin'i gerek ekonomik gerekse askeri cephede düşmanlaştırma ve silahlı çatışma evresine itmenin Amerika Birleşik Devletleri için de büyük kayıplar yaratacağı kesindir. Bugünün koşullarında Çin'le savaşa girmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kaçınılmaz çöküşü çok daha hızlanır. Trump'ın Çin'e süregelen ekonomik savaş paralelinde yüksek vergi uygulaması da Amerika Birleşik Devletleri halkının alım gücünü yerle bir eder. Zira bugün sağlıkta, konut sahibi olmada ve eğitim sisteminde çok kötü karnesi olan Amerika Birleşik Devletleri, Çin'den ithal ettiği ucuz tüketim malzemeleriyle fakir kesimlerin yüksek enflasyon altında ezilmesini engelliyor. Diğer yandan Trump, Çin'le özellikle donanma gücü alanında Batı Pasifik'te yaşanan asimetrinin farkında ve donanmanın güçlendirilmeden Çin'le askeri bir hesaplaşmanın zorluğunun bilincinde. Trump'ın birinci döneminde belirlediği 355 gemilik donanma hedefi, Biden döneminde 381 insanlı ve 134 insansız suüstü, sualtı aracı olmak üzere 2045 yılına kadar 521 gemi araçlık filoyu hedefleyen programa dönüştürüldü. Ancak Amerika Birleşik Devletleri tersanelerinin bu hedefi gerçekleştirecek durumu söz konusu olmadığından Trump önceliği yurt içi ve Amerikan kanunları kesinlikle yasaklasa da yurt dışında savaş gemisi inşa olanaklarını arttırmaya verecektir. Amerikan Sayıştayı'na göre donanmaya 2045 yılına kadar net 85 geminin eklenmesi 1 trilyon dolara mal olacak. Diğer yandan Amerikan ekonomisi henüz savaş zamanı ekonomi modeline geçmediğinden cephane ve silah üretim süreci son derece yavaş ilerliyor. Ukrayna'ya ve İsrail'e yapılan yardımlar sonucu pek çok cephane stoklarında ciddi azalmalar var ve bu açıklar kapatılamıyor. O nedenle Xi Jinping'in Tayvan'la anavatanın birleşmesi konusunda ifade ettiği 2027 yılı mevcut güç dengeleri ve kuvvet mukayesesi paralelinde değerlendirildiğinde mantıklı görünmektedir. Çin bugün Tayvan'a müdahale etse Amerika Birleşik Devletleri'nin yapabilirlikleri çok kısıtlı olacaktır. Diğer yandan Trump'ın Almanya, İngiltere ve Kanada gibi geleneksel Amerikan müttefiklerine karşı saldırgan ve küçük düşürücü tutumu ile Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi yapması, Panama Kanalı, Grönland ve Kanada üzerindeki genişlemeci ve müdahaleci yaklaşımları pek çok devleti Amerika Birleşik Devletleri karşısında Çin'e yakınlaştıracaktır. Pek çok Avrupa devleti dahi Trump döneminde Çin'e yakınlaşma içine girebilir. Trump ve Rusya. Trump, Rusya ile yumuşama taraftarı görülmektedir. Ancak yine de ilişkileri belirleyecek olan Ukrayna'daki savaştır. Zira burada NATO ile Rusya çatışıyor. Ukrayna Savaşı'nı askeri endüstrinin talebiyle kenar kuşak jeopolitiğini savunan küreselci neokon stratejistlerin kışkırttığının ve NATO genişlemesinin Rusya'nın savaşa çekilerek yıpratılmasına hizmet ettiğinin farkında. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği müşterek güçlerini NATO
ve Ukrayna'nın ucuz kanı üzerinden Rusya'ya karşı uygulamalarına ve bu uğurda kabaca 200 milyar dolar harcamalarına rağmen askeri hedefleri başaramamışlardır. Başarılanlar sırasıyla İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, Avrupa devletlerinin savunma harcamalarını geçen yıllara nazaran %20 civarında arttırmış olmaları ve Amerikan savunma sanayiinden 185 milyar dolara yakın silah satın almalarıdır. Son olarak Fransa'da eğitilen Ukrayna 115. Tugayı'nın yarısının savaş meydanında firar etmesi, Batı için son derece aşağılayıcı bir durum yaratmıştır. Kısacası Rusya bu süreçten yıpranarak değil, daha güçlenerek çıkıyor. Savunma bütçesi 2021'de 66 milyar dolar iken bugün 143 milyar dolar oldu. Ayrıca ülke ekonomisi savaş ekonomisine dönüştürüldü. Rusya, 1812 Napolyon ve 1941 Hitler saldırıları karşısında uyguladığı stratejiyi uygulayarak NATO ve Amerika Birleşik Devletleri karşısında kazanan konuma geldi. Trump, Ukrayna'da yaşanan neokon ve NATO hezimetini görüyor. Neokonlar, Avrupa'nın uzun süreli Rusya düşmanlığına alıştırılarak transatlantik bağın güçlendirilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri siyasetçiler ve generaller emrindeki NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri güvenlik sisteminin ayrılmaz parçası ve emir erine dönüştürülmesini hedefliyordu. Biden ve ekibinin en güçlü olduğu şartlar altında dahi bu hedef başarılamadı. Trump ise Avrupa savunma ve güvenliğine son 80 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük finansal ve ekonomik katkısının karşılığının alınmadığını savunarak Avrupa'nın çok daha büyük savunma bütçesine sahip olmasını talep ediyor. Trump, NATO'nun varlığını sorgulayan birisi olarak Rusya ile Avrupa'da Soğuk Savaş dönemine benzer bir denge durumunun tesis edilerek Rusya'nın Ukrayna üzerinden kışkırtılmasına karşı çıkıyor. Ancak tüm bunlara rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin son 80 yıldır değişmeyen Sovyetleri ya da Rusya'yı denizden uzak tut, Avrupa'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne ekonomik tehdit olmayacak ve Amerika Birleşik Devletleri karşıtı bir bloğa dönüşmeyecek şekilde transatlantik bağ içinde tut hedeflerinden kopmasına Amerikan derin devleti tarafından ne kadar izin verilir bilemeyiz. Kısa dönemde Trump'ın Ukrayna'da ateşkes sağlanması dışında Rusya'nın dayatacağı şartları kabul etmesi de beklenmemelidir. Amerikalı elitler Rusya'nın NATO karşısında galip gelmesini istemezler. Böyle bir durumda Trump bile olsa Rusya'nın dayattığı bir barış anlaşmasına evet denmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin prestiji bir yana zaten Trump nedeniyle sallantıda olan NATO'nun da çok büyük yara almasına neden olur. Bu nedenle Trump 20 Ocak 2025 sonrası zaman kazanmaya yönelik ateşkes veya diğer sınırlayıcı tedbirleri uygulayabilir. Ancak Minsk anlaşmalarında yaşadığı aldatma ve ihanet süreçleri gölgesinde hareket edecektir. O nedenle Ukrayna Savaşı'nın kısa sürede bitmeme olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Trump ve İran. Suriye'de yaşanan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail destekli cihatçı teröristlerin rejimi devirmesi sonrası Batı dünyası ve müesses nizam medyası sıranın İran'a geldiğini söylemektedir. Ancak bu değerlendirme için henüz çok erkendir. Bu konuda İran yönetiminde ruhani lider Hamenei ve devrim muhafızları karşısında reformcu başkan Mesut Pezeşkiyan ve destekçilerinin oluşturduğu Avrupa yanlısı bir kamplaşmaya güvenilse de Hamenei ve devrim muhafızlarının belirleyiciliği devam etmektedir. Bu kapsamda 1979 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail karşıtlığı devam eden İran halkının Gazze soykırımı ve Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail destekli Selefi cihatçı terör gruplarının rejimi devirdiği bir ortamda İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri yanlısı turuncu bir devrime destek vermesini beklemek düşük bir olasılıktır. Bu çerçevede Trump'ın İran düşmanlığının birinci döneminden bu yana değişmediğini ekleyelim. Özellikle İran'ın nükleer kapasitesine yönelik yaklaşımı birinci başkanlık döneminde sert
ve uzlaşmaz bir çizgideydi. Trump, Obama döneminin 2015 kapsamlı ortak eylem planı anlaşmasından 2018 yılında çekilerek İran'a yönelik baskılarını arttırmıştı. Trump, İran'ın nükleer programını kalıcı olarak durdurmadığını ve bölgedeki faaliyetlerini kısıtlamadığını savunmuştu. İran'a yönelik ekonomik yaptırımları yeniden uygulayarak ve yeni yaptırımlar ekleyerek İran ekonomisini ciddi şekilde baskı altına aldı. Bu yaptırımlar özellikle İran'ın petrol ihracatını hedef almaya devam ediyor. İranlı General Kasım Süleymani'nin Trump zamanında Amerikan SİHA ile öldürülmesi iki ülke arasındaki gerilimi zirveye taşımıştı. Trump'ın sertlik politikası İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini hızlandırmasına ve kapsamlı ortak eylem planı kapsamındaki sınırların ötesine geçmesine yol açtı. Diğer yandan Trump'ın görevi devralmasından 3 gün önce 17 Ocak 2025 günü Rusya ve İran tarihin en büyük ekonomik, enerji ve askeri işbirliği anlaşmasını imzalıyor. Bu anlaşma 27 Mart 2021 tarihli İran'la Çin arasında imzalanan 400 milyar dolarlık enerji ve yatırım işbirliği anlaşmasından farklı. Zira askeri işbirliğini de içeriyor. Bu anlaşma sonrası Rus savaş gemilerinin ve uçaklarının Basra Körfezi veya Arap Denizi'nde İran topraklarında konuşlanmasının bile yolu açılabilir. Anlaşmanın zamanlamasının hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İsrail'e mesaj olduğunu değerlendiriyor. Trump ve Arktik jeopolitiği. Trump'ın henüz görevi devralmasına bir ay kala Grönland'ı Amerika Birleşik Devletleri için ulusal güvenlik meselesi olarak nitelendirerek gerekirse güç kullanarak topraklarına katma isteğiyle Kanada'yı ekonomik güç kullanarak 51. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri ile birleşmeye davet etmesinin kök nedeni 21. yüzyılın en önemli jeopolitik ağırlık merkezlerinden birisi olan Arktik Okyanusu'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin ağırlıklı söz sahibi olma isteğidir. Bugün Rusya, Arktik Okyanusu'nun %53 kıyılarını Rusya kontrol ediyor. Onu %28 ile Kanada ve %16 ile Grönland ve %2 ile Norveç ve %1 ile Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri eğer Grönland ve Kanada'yı kendi yetki alanına alabilirse payı %45 olacak. Bu da Arktik Okyanusu'ndaki büyük oyunda Amerika Birleşik Devletleri'ne Rusya ile eşit şans verecektir. Diğer yandan Trump'ın bölgeye sadece jeopolitik perspektifte bakmadığı anlaşılıyor. Ona göre kısalan deniz ulaştırma rotaları ile Arktik kıta sahanlığında bulunan doğalgaz, petrol ve nadir metaller Amerikan ekonomisi için önemli. Bir iş adamı gözlüğüyle Arktik'in zenginliğine de odaklanmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri ve çöken küresel düzen. 1945 sonrası iktidara gelen tüm Amerika Birleşik Devletleri liderleri Pax Americana yani Amerikan Barışı adı altında kurulan jeopolitik düzeni korumaya ve geliştirmeye odaklandı. İlk kez bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 1945 sonrası dönemde içine kapanmayı amaçlıyor. Belki de bunu yapmak zorunda olduğunu görüyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri her alanda zayıf bir devlete dönüşmüş durumda. Bunun pek çok nedeni var. Ancak en önemli nedenleri şüphesiz üretimde geri kalmaları, muazzam bir borç stoğu, İsrail'in iç siyasette belirleyici konuma gelerek 2001 sonrası neokonlar üzerinden Amerikan gücünü kullanmasına izin verilmesi ve bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli savaşlar dönemine girmiş olması gösterilebilir. Amerika Birleşik Devletleri bu yoz döngü içinde kaldığı sürece eski gücünü ve liderlik yeteneğini tekrar kazanamaz. Bugün Çin, Hindistan ve Rusya ya da BRICS grubu Amerika Birleşik Devletleri liderliğine alternatif teşkil eden bir konuma gelmiştir. Trump, yükselen Asya gücünün farkındadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden toparlanabilmesi için içine kapanıp güç toplaması gerektiğinin farkındadır. Bunu yapabilmek için Avrupa ve Orta Doğu'daki savunma sorumluluklarından vazgeçerek
tamamen Çin'e odaklanması gerektiğinin bilincindedir. Bu süreci yönetirken Obama'nın Asya yönelişi siyasetinde yaptığı hatalardan ders alacağını düşünebiliriz. Trump'ın stratejik vizyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin geri çekilirken kuzeyinde Kanada, doğusunda Grönland, güneyinde Amerika Körfezi adını verdiği ve Panama kanalında kendi egemenlik alanına kattığı Orta Amerika'yı kontrol ederek kesin doğal sınırlara erişen Siyonist Anglo-Sakson ortaklığında bir yapıyı içeriyor. Avrupa'yı Avrupalılara bırakmaya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO sorumluluklarını azaltmaya amaçlıyor. Ancak gerek Grönland üzerinden Danimarka, gerekse doğrudan Kanada'ya egemenlik alanında müdahalelerde bulunması, NATO'yu zaten içeriden çökertmeye yeter de artar. Bu kapsamda Trump'ın geçen hafta Mar-a-Lago'da yaptığı basın açıklamasını, onun kafasındaki tek taraflı Yalta Konferansı etki alanı bölüşüm deklarasyonu gibi görebiliriz. Tek farkla 1945'te Amerika Birleşik Devletleri en büyük ve muzaffer güçtü. Rakibi yoktu. Bugün tam tersi bir durum söz konusu. Trump'ın Grönland ve Panama için gerekirse askeri güç kullanılabileceğini, Çin'le savaşı göze alarak Tayvan'ın bağımsızlığını tanımaya devam edeceğiz demesi aslında Amerikan gücünün ötesinde hedefler. Trump'ın bu nedenle güç üzerinden barış söyleminin içi dolu değil. Bu tutumunu devam ettirmesi, onun deyimiyle Amerika'yı büyük yap hedefini değil yakalamak, aksine Amerika Birleşik Devletleri'nin çöküşünü hızlandıracaktır. Trump ve BRICS. Trump için en önemli ekonomik tehdit şüphesiz Asya'da yeni ittifak ve işbirliği süreçlerinin somutlaşmasıdır. BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü gibi teşkilatlanmalar siyasi, ekonomik ve jeopolitik yakınlaşma ve dayanışma araçları olarak ortaya çıktılar. Diğer yandan jeoekonomik ve jeopolitik boyutlarda Çin'in kuşak ve yol girişimi, Rusya'nın uluslararası kuzey-güney transit koridoru ile Türkiye'nin Hazar geçişli orta koridor, Demir İpek yolu gibi ulaştırma projeleri Asya ile Avrupa'nın hem birbiriyle hem de Asya'nın kendi içinde birleşmesini sağlayacak dev ulaştırma aksları olarak ortaya çıktılar. Bu projelerin karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Hindistan Orta Doğu Koridoru projesi var. Ancak Orta Doğu'da İsrail nedeniyle devam eden savaşlar barışla bitmedikçe bu projenin gerçekleşmesi çok zor. 16. zirvesini 2024 Ekim ayında Rusya Kazan'da yapan BRICS, Belarus, Bolivya, Küba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın 2025 itibariyle ortak devlet statüsünde birliğe katılacağını açıklamıştı. Trump'ın tehditlerine rağmen Brezilya'nın dönem başkanlığında Güneydoğu Asya'nın en kalabalık ve en büyük ekonomisine sahip Endonezya'nın 7 Ocak 2025 günü BRICS'e tam üye olarak kabul edilmesi Trump'a büyük bir mesaj olarak görünmelidir. Bu kapsamda BRICS içinde Suudi Arabistan ve Türkiye'nin konumu da dikkat çekmektedir. İki ülkede BRICS'e ortaklık süreci içindedirler. Bugün için 10 üyeli BRICS ve 8 seçilmiş ortağı satın alma gücü paritesine göre küresel toplam gelirin %41,4'ünü ve dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturuyor. Trump'ın ikinci döneminde Amerikan hegemonyasının başat gücü, dolar hakimiyetine karşı en büyük tehdit olarak gördüğü BRICS'e karşı hamleler yapacağı kesindir. 1 Aralık 2024 tarihinde yaptığı bir açıklamada BRICS ülkelerinin rezerv para birimi olarak Amerika Birleşik Devletleri dolarını kullanma taahhüdünde bulunmalarını, doları terk etmeye kalkışmaları halinde bu ülkelere %100 gümrük vergisi uygulayacağını söylemişti. Trump, ekonomiyi her şeyin üstünde tutuyor. Asya ve Afrika'dan uzaklaştırılma sürecine giren Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump döneminde yaratıcı kaos doktrini üzerinden gerek BRICS üyeleri ve aday devletler, gerekse Güney Orta Amerika ile Afrika'da Çin'in kuşak ve yol girişimine dahil olan devletlerde turuncu devrim denemeleri, darbeler, Amerika Birleşik Devletleri kontrolündeki
cihatçı Selefi terör hareketleri ve iç karışıklıklar başlatması beklenmelidir. Türkiye dersleri. Şüphesiz Trump dönemi neokon demokratlar dönemine nazaran Rusya ve Orta Doğu siyaseti arasında sıkışan Türkiye için daha elverişli bir ortam sunacaktır. Ancak Trump'ın ultra-siyonist kabinesiyle Türkiye'nin din temelli iktidarı arasında sürtünme alanları kamuoyu nezdinde geçmiş dönemlere nazaran artacaktır. Kuzeyde rahatlayan Türkiye, güneyde zorlanacaktır. Ancak pratikte pek de değişen bir şey olmayacaktır. Zira Ankara, Gazze soykırımının en yoğun dönemlerinde bile ne Kürecik radar istasyonunu ne de İncirlik hava üssündeki Amerika Birleşik Devletleri müşterek kullanım haklarını askıya alabilmiştir. O nedenle gerek Ankara gerekse Tel Aviv'in karşılıklı düşmanca açıklamaları ideal politiğin değil, ancak iç kamuoyundaki her iki tarafın dinci retoriğinin gerekleridir. Rusya ile Türkiye ilişkileri Trump döneminde değişime uğramayacaktır. Zira Rusya retorikle değil, reel politikle davranış sergileyen bir devlettir. Türkiye'de az da olsa geriye kalan devlet aklı bunun farkındadır. Trump'ın kendi dünyasında Türkiye'ye seçtiği rolü bilemeyiz. Ancak 9 Ekim 2019 tarihli Trump'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yazdığı ne nezakete ne devlet terbiyesine uygun olmayan son derece kaba ve küçük düşürücü mektuptan sonra bu dönemde de benzer tutum sergileyeceğini bekleyebiliriz. Ancak mafya ve mahalle kabadayısı üslubuyla yazılacak bu mektup sonrası Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin istenmeyen adam ilan edilerek ülkesine geri gönderilmesi gerekirken bugün buradayız. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinin Trump döneminde Ankara'dan değil, ancak Trump'tan kaynaklı çok seviyesiz bir seviyede devam edeceğini söyleyebiliriz. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tuzağına düşen bir devlet olarak Fırat doğusunda bir harekata girişmemiz Trump Amerikası ile bizi çatışma rotasına sokacaktır. Sorun iktidarın bu rotayı kabul edip etmeyeceğidir. Eğer Suriye rejiminin değiştiği günlerde Türkiye ön alarak burada bir harekata girişseydi durum farklı olurdu. Ancak bugün inisiyatif kaybedilmiştir. Türkiye'de PKK ve terör lideri Öcalan'la açılım sürecinin başlatılmış olduğu karmaşık konjonktür Trump ve ekibi tarafından sonuna kadar sömürülecektir. Zira söz konusu girişim iç cephede büyük kırılma yaratmıştır. Emperyalizm bunu kullanacaktır. Diğer yandan Trump döneminin Ukrayna Savaşı'na son verme iradesi Türkiye için lehte bir durumdur. Diğer yandan bu dönemde en büyük tuzak Amerikan Siyonistlerinin Trump hükümetini etkileyerek Amerika Birleşik Devletleri ve İran çatışmasını kışkırtması ve Türkiye'nin bu krizde Amerika Birleşik Devletleri yanında yer almasının istenmesidir. Türkiye'de iktidar yanlısı bazı çevreler bu tuzağı dinci kutuplaşmanın sisleri arasında görmemezlikten gelmektedir. 21. yüzyılda Şii-Sünni kutuplaşmasına çekilerek Ankara'nın din temelli bir savaşta yer alması intihardan ötedir. Dilerim Azerbaycan da bu tuzağa düşürülmez. Amerika Birleşik Devletleri her yönüyle geri çekilen ve çöken bir hegemon olarak 1945'ten bu yana önce Sovyetler, daha sonra Rusya'yı çevrelemeye ve bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri jeopolitiğine en büyük katkıyı sağlayan Türkiye'yi kaybetmek bir yana tamamen tarafsız kalmasına bile tahammül gösteremez. Amerika Birleşik Devletleri çöken bir hegemon olarak Türkiye makas değiştirir veya bir seviye daha tarafsız kalma skalasında değişikliğe giderse her türlü baskı, kumpas ve müdahale için hamle yapar. Bunu 12 Mart, 12 Eylül, 2002 sonrası iktidara getirilen muhafazakar demokrat iktidar sırasında yaşanan FETÖ kumpas davaları ve 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminde gördük. Ancak Amerika Birleşik Devletleri için yol bitti. Sorun
Amerika Birleşik Devletleri'nin iradesine dayanmak veya dayanamamaktan geçiyor. Millet dayanır da. Cem Gürdeniz. Rehberimiz, ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı. Ya